Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bobin içerisindeki manyetik akının değişmesi sonucu indüksiyon akımının nasıl oluştuğunu uygulamalı olarak göreceğiz. Normalde derslerimizde bunu teorik olarak anlatıyoruz. Diyoruz ki bir bobin içerisindeki manyetik akı zamanla değiştiği zaman bu bobin üzerinde bir indüksiyon akımı oluşur diyoruz. Bunu teorik olarak anlatıyoruz. Fakat uygulamalı olarak anlatma şansımız olmuyor. Şimdi bunu uygulamalı olarak göreceğiz. Bunun için kullanacağımız bu şekilde bir bobinimiz var. Bobinimizi 200 sarımlı olarak hazırladım. Sarıma dikkat ederseniz sarım bu şekilde gidiyor. Yukarıya doğru bu şekilde dönüyor. Şimdi biliyorsunuz bobin teli dışı yalıtkan bir malzeme ile kaplı. Bu bobin telinin üzerinden geçen akımı ölçebilmemiz için uç noktalarını bir zımparayla veyahut da bıçakla, maket bıçağıyla buraları kazıyorsunuz. Şimdi yan tarafımızdaki multimetre cihazımızı bobinimize bağlıyoruz. Burası artı uçtu. Diğer tarafta eksi uçtu. Şu an bu boyun üzerine tabii ki artı eksi yok. Fakat birazdan niçin bunu söylediğimi anlatacağım. Kırmızı olan artı, siyah olan da eksi uçtur. Şimdi bakın konunun başında dedik ki indüksiyon akımının oluşabilmesi için ne olması gerekiyor? Akının değişmesi lazım diyoruz. Peki akı nedir? Öncelikli olarak ona bir açıklama getirelim. Gençler, akı dediğimiz herhangi bir tel çerçeve içerisinden veyahut da bir yüzeyden geçen manyetik alanın yoğunluğudur. Manyetik alan çizgi sayısıdır. Buna manyetik akı diyoruz. 10. sınıfta ışık akısıydı. Işık akısını da bu şekilde tanımlamıştık. Demiştik ki bir yüzeye düşen ışık miktarı demiştik. Manyetik akıyı da aynı şekilde tanımlıyoruz. Bir yüzeyden geçen veyahut da bir yüzeye düşen manyetik alanın yoğunluğu, manyetik alan çizgi sayısı diyebiliriz. Şimdi dış bir manyetik alan oluşturmak için bu şekilde bir mıknatıs kullanacağım. Burada küçük parçalardan oluşan bir neodyum mıknatıs. Daha önceden bunun kutuplarını belirledim. N kutbumuz ve S kutbumuz. Şimdi biliyorsunuz gençler 10. sınıftan beri bir mıknatısın çevresinde bir manyetik alan oluşuyordu. Ve bu manyetik alan N kutbundan S kutbuna doğruydu. Bu şekilde bir manyetik alan oluşuyordu. Şimdi mıknatısımı bakın şu şekilde tutuyorum. Bobine bu şekilde tutuyorum. Şu an multimetre cihazına dikkat ederseniz herhangi bir akım değeri ölçmüyoruz. Oysa ki şu anda bu bobinin içerisinde manyetik alan geçiyor. Yani içerisinde bir akı var. Fakat o akı manyetik alan değişmiyor. Değişmediği için de bir indüksiyon akımı oluşmuyor. İndüksiyon akımının oluşabilmesi için bu akının değişmesi lazım. Şimdi bazı zaman şu şekilde sorularla karşılaşabiliyoruz. Diyor ki bobini ve mıknatısı aynı yönde aynı hızla hareket ettirirseniz bobin üzerinde bir indüksiyon akımı oluşur mu diyor. Bakın hareket ettirelim. Sola doğru ikisini beraber hareket ettiriyorum. Aynı yönde aynı hızda. Sağa doğru hareket ettiriyorum. Herhangi bir indüksiyon akımı ölçmüyoruz. Neden? Oysa ki bunun içerisinde bir manyetik alan var. Fakat bu manyetik alan değişmiyor. Bakın beraber hareket ettikleri zaman aynı yönde aynı hızda hareket ederse bu bobin içerisinde akı değişmediği için indüksiyon akımı oluşmaz. Çünkü indüksiyon akımı oluşabilmesi için akının değişmesi lazım. Peki şimdi mıknatısımızı bu bobinimize yaklaştıralım. Bakın oradaki değeri. Bakın yaklaştığımız zaman görüyor musunuz? Bir değer okuduk. Uzaklaşınca akımı eksi olarak okuyoruz. Yaklaştırdığımız zaman artı olarak. Bakın şimdi uzaklaşıyor eksi, yaklaşıyor artı. Uzaklaşıyor eksi, yaklaşıyor artı. Şimdi burada bir indüksiyon akımı oluştuğunu gördük. Şimdi gelelim. Neden peki bu indüksiyon akımı oluşuyor? Çünkü gençler bu mıknatısın çevresinde oluşan manyetik alan bu bobine uzaktayken bir kısmı dışarı doğru gidiyor. Yani hepsi bu bobinin içerisinden geçmiyor. Fakat sen bunu bobine yaklaştırdığın zaman manyetik alanın tamamına yakını bobin içerisinden geçiyor. O zaman uzaktayken manyetik alan az, yaklaştığım zaman artıyor. Manyetik alan arttığı zaman veyahut da azaldığı zaman bir indüksiyon akımı oluşuyor. Ve görüyorsunuz indüksiyon akımı yaklaşırken ve uzaklaşırken oluşuyor. Peki şimdi gelelim neden artı ve eksi oluşuyor? Neden yaklaşırken artı, uzaklaşırken eksi? Bunun nedenine bakalım. Şimdi gençler bunu da Lenz yasasıyla açıklıyoruz. Lenz ne diyordu? Lenz yasasına göre neydi? İndüksiyon akımı kendisini oluşturan nedene zıt davranır. Yani bobinin içerisindeki manyetik alan bunun sonucunda manyetik akı artarken onu azaltacak yönde oluşuyor. Şimdi bakıyorum dış manyetik alan şu an hangi yöne doğru? Sola doğru. Sola doğru bu yaklaştığı zaman artıyor. Arttığı zaman o zaman bobinin içerisinde oluşan indüksiyon akımının manyetik alanı onu azaltacak yönde olması lazım. Azaltması için ona zıt yönde olacak. Yani bu sola doğruysa bu indüksiyon akımının manyetik alanı sağa doğru olacak. Peki manyetik alan yani indüksiyon akımının manyetik alanı sağa doğruysa akım hangi yöne doğru olur? Onu Sahil kuralına göre buluyorduk.
Sağ elimizin 4 parmağı akımın yönünü gösterir şekilde tuttuğumuzda baş parmak manyetik alanın yönünü gösteriyordu. O zaman indüksiyon akımının manyetik alanı sağa doğruysa elimi şu şekilde tutacağım. Sağa doğru bu şekilde. O zaman akımın bu yöne doğru gitmesi lazım. Yani aşağıya doğru gitmesi lazım. Aşağıya doğru gittiği zaman bak ne oluyor? Artıdan eksiye doğru oluyor. Akım zaten artıdan eksiye doğruydu. O yüzden buradaki mıknatısımı yaklaştırırken bu indüksiyon akımı manyetik alanı sağa doğru oluşuyor. Bunun sonucunda da akım artıdan eksiye doğru gittiği için artı değerini okuyorum. Bakın artı oluşuyor. Bu bunun ispatı. Yani indüksiyon akımının manyetik alanı sağa doğru, bunu görüyoruz. Oysa ki dış manyetik alanımız, yani nasıl manyetik alanı sola doğru. O zaman demek ki şöyle özetleyebiliriz. Yaklaşırken, yani manyetik alan artarken dış manyetik alana zıt yönde bir manyetik alan oluşur. Yani indüksiyon akımı ona zıt yönde oluşur. Peki uzaklaşırken ne olacak? Bakın uzaklaştığı zaman eksi oluyor. Eksi olmasının anlamı akım demek ki ters yöne doğru gidiyor. Şimdi içerisindeyken manyetik akı maksimum. Sonra sen bunu uzaklaştırdığın zaman manyetik akı azalıyor. Azalırken Lenz yasasına göre olması lazım? Onu arttıracak yönde olması lazım. Arttırması için de dış manyetik alanla aynı yönde olacak. Dış manyetik alan sola doğru. O zaman bu bobinin içerisinde de sola doğru bir manyetik alan oluşacak. Sağlık kuralına göre baş parmağınız manyetik alanın yönünü gösteriyor. Sola doğru. O zaman akım ne olması lazım? Yukarıya doğru. Yani ters yöne doğru. Eksiden artıya doğru. Çünkü burada siyah olan eksiydi. Kırmızı olansa artıydı. O zaman ne olacak? Eksiden artıya doğru olmuş olacak. Ve o yüzden dolayı da akım ters olmuş oluyor. Çünkü akım artıdan eksiye oluşur. Ters yönde geldiği için multimetre cihazımız bunu eksi akım olarak okuyor. Tekrar deneyelim, bakın yaklaşıyor artı, uzaklaşıyor eksi. Şimdi mıknatısımızı ters çevirelim. N kutbu bobin içerisine giriyordu. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Şimdi S kutbu bobin içerisine girecek. Bu durumda acaba yaklaşırken yine artı mı olacak bakalım. Bakın yaklaşıyorum eksi, uzaklaşıyorum artı. Bu sefer tam tersi oldu. Yaklaşırken eksi, uzaklaşırken artı oldu. Bunun nedeni nedir? Çünkü yaklaştığın zaman bobin içerisindeki manyetik akı artıyor. İndüksiyon akımı onu azaltacak yönde olması lazım. Azaltacak yönde olması için de zıt yönde oluşması lazım. Şu anda bu manyetik, dış manyetik alan hangi yöne doğru? Dış manyetik alan sağa doğru. Çünkü S'te içeri doğru, sağa doğru. Onu azaltması için ne olması lazım? Sola doğru oluşması lazım. Yani bobindeki indüksiyon akımının manyetik alanı sola doğru oluşması lazım. Sola doğru oluştuğu zaman bakın şu şekilde elimizi tutuyoruz. Manyetik alan sola doğruysa akım yukarı doğru olması lazım. Yukarı doğru olması demek eksiden artıya doğru olması lazım. Eksiden artıya doğru giderken o zaman ters olur. Çünkü akım artıdan eksiye. O zaman eksiden artıya doğru bir akım gittiği için multimetre cihazımız bunu eksi akım olarak okuyor. Bakın tekrar deneyelim. S kutbumuz yaklaştırdığımız zaman eksi olarak okuyor. Evet, yaklaştığımızda eksi. Uzaklaştırdığımız zaman artı olarak okuyor. Çünkü yaklaşınca dış manyetik alana zıt yönde, uzaklaşınca dış manyetik alanla aynı yönde oluşuyor. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. O zaman aslında şöyle toparlayabiliriz. Yaklaşırken dış manyetik alanla zıt yönde, uzaklaşırken dış manyetik alanla aynı yönde bobinin üzerinde bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanda indüksiyon akımı oluşturur. Bu şekilde konuyu özetlemiş olalım. Evet, yeni bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.